arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sezonun ilk modeli bu güzel hırka. Ben çok severek ördüm. Modelimizin sayıları 1 yaş uygun. Model için 2 yumak ip temin ederek başlayalım. 4 adet de düğme gerekli. Şiş numaramız 3,5. Modele yaka kısmından başlıyoruz. Sonrasında kolları örüp beden kısmına geçiyoruz. Ve bu kısmı da örüp tamamlıyoruz. Modelimizin arkası da bu şekilde. Yuvarlak bir roba çalışması var. Kol uçlarında güzel bir ve etek ucunda ajur çalışmamız var. Çok hoşuma giden bir modelde. Uzun zamandır sizlere anlatmak istiyordum. Nasip bugüneymiş. Şöyle bir ölçülerini de vermek istiyorum sizlere. Şöyle düzelteyim ilk önce. Boy 33 santim. Genişlik 28 santim. Bu kısımdan kol genişliği 10 santim. Kol yakadan alıyorum 30. Bu şekilde alınca da 20 santim kol altından. Ölçüler de bu şekilde arkadaşlar. Kısaca diğer yaşlara nasıl uygulayabiliriz ondan da bahsedeyim. Yaka kısmına 77 ilmek atarak başlıyoruz. Bu ilmek sayısı 3 yaşa kadar geçerli. Roba kısmını da 4 sırada bir 3 ilmekte bir de artırıyoruz. Bir sıra daha artırabiliriz 2 yaş için. 3 yaş için de yine bir sıra daha. Bu şekilde robamızı büyütebiliriz. Diğer yaşlara da yine ölçü alarak ilmek sayımızı fazlalaştırarak başlayabiliriz ve artırma kısmını da dilediğimiz kadar artırıp sonrasında da kol ve beden kısmına geçebiliriz. Aslında çok kolay uygulanabilir bir model. Robayı dilediğiniz kadar büyütün. Sonrasında diğer kısımlar zaten düz. Uç kısmı da modeli uygulayabilirsiniz. Yapımına geçmeden önce sizlerden ricam videomu beğenip kanalıma abone olarak destek vermeniz. Benimle birlikte öğren herkese de kolaylıklar diliyorum. Modelde orta kalınlıkta anti-peeling özellikli bambu karışımlı 100 gram 240 metre bir ip kullanıyorum. Renk numarası 256. Sütlü kahve tonunda bir ip. Şiş numaram ise 3,5. Modele 77 ilmek atarak başlıyoruz. Klasik ilmek atma tekniğini kullanıyorum. ...77 ilmek attım. Şimdi sıra başlarında arka yüzlerde bu başta ve sondaki 2 ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Ön yüzde tüm ilmeklerimizi örüyoruz. Bu şekilde güzel bir kenar hattı oluşturuyoruz. Şöyle ipimi bana doğru aldım. 1 2 ilmeğimi örmeden aldım. Sonrasında sonda 2 ilmek kalana kadar tüm ilmeklerimi haroşa örmeye başlıyorum. Sıra sonuna geldim. 2 ilmeğim kaldı. İpimi yine öne alıyorum. Örmeden 2 ilmeği şişime aktardım. Ön yüze geçtim. Örmeden aldığımız bu ilmekleri hemen ön yüzde örüyorum. Orta kısımdaki yine ilmeklerimiz haroşa aynı şekilde örerek sıra sonuna gelelim. Sıra sonuna geldim. Arka yüzde başta aldığımız bu 2 ilmeği ön yüzde örüyoruz.
Bunları örmeden almıştık. Arka yüze geçtik. Arka yüzde yine ipimiz kendimize doğru bu 2 ilmeği örmeden aktarıyoruz. Sonrasında arkaya alıp haroşa örgümüze devam ediyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde yine aynı şekilde sondaki 2 ilmeği şişimize aktarıp ön yüze geçtiğimizde ise tüm ilmeklerimizi örüyoruz. Bu şekilde kenar hattını oluşturuyoruz. Ön yüzde ilk haroşa sıramız, haroşa çizgimiz gördüğünüz gibi oluştu. Bu çizgiyi 4'e tamamlayalım. Modelimize devam edelim. 4 haroşa çizgisi olana dek ördüm. Kenar kısmı da bu şekilde görünüyor. Örgümüz ilerledikçe arka yüzde de böyle. Şimdi robamızın artırmalarına başlıyoruz. Bu sırada sıra sonunda da ilk iliğimizi açıyoruz. Baştaki örmeden aldığım bu 2 ilmeği de örüyorum ve o şekilde başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 7 ilmek düğme bandımız için kenar hattı olarak devam edecek. Artırmalara başlayalım hemen. Şu şekilde parmağıma ipi doluyorum, çaprazlıyorum ve buradan gizli artırma dediğimiz artırmayı yapıyorum. Bunu yaparken buradaki attığımız ilmeği olduğunca sıkı tutalım, gevşek olmasın. Çünkü aralarda çok belli olmasını istemiyoruz. 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3. Ardından tekrar artırmamı yapıyorum. 3 ilmekle bir artırmalarımıza devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar. Sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı düğme bandı için. Kalan ilmeklerimi ördüm. Son olarak 3 ilmek örmüştüm. Son artırmamı da yaptım. 1, 2, 3 ilmek ördüm. 1 doluyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. Bu şekilde ilk düğme iliğimizi açmış olduk. Devamında 12 haroşa çizgisinde bir iliklerimizi açmaya devam ediyoruz. Arka yüze geçtim. Baştaki 2 ilmeğimi örmeden aldım. Sonrasında haroşa örmeye devam ediyorum. Artırmış olduğumuz bu ilmekleri şu şekilde yandan şişimizi geçiriyoruz çapraz olarak ve örüyoruz. Bir kez daha göstereyim. Şöyle yandan çapraz geçirdim ve ördüm. Tekrar bu sırayı tamamlayalım. Yakadaki 4 haroşa çizgisinden sonra artırmamızı yapmıştık. Sonrasında arka yüzde ördük. Bu 5. çizgimiz oldu. 4 çizgi daha öreceğiz bu kısımdan itibaren. Yani başlangıçtan itibaren 8 haroşa çizgisini tamamladıktan sonra ikinci artırma sıramızı yapacağız. Robayı ilerlettim. Nasıl artırmayı yaptım? Detaylı bir şekilde sizlere anlatmak istiyorum. Başlangıçta 4 haroşa çizgisi kadar ördük. Ardından ilk artırma sıramızı 3 ilmekle bir yaptık. Buradaki
7 ilmekten oluşan düğme bandını ördükten sonra başladık artırmaya. Ta ki sıra sonunda 7 ilmeğimiz kalana kadar. Ardından bir 4 haroşa çizgisi daha ördük. İkinci artırma sırasını yaptık. Birinci ile aynı şekilde 7 ilmek düğme bandını ördüm. İlk artırmamı yapıp 3 ilmekte bir artırarak devam ettim. 7 ilmek kalana kadar. Sonrasında bir 4 sıra daha ördüm. 4 haroşa çizgisi daha. Üçüncü artırma sıramı yaptım aynı şekilde. Sonra bir 4 daha. Dördüncü artırma sıramı yapıp bu şekilde artırmalarımı tamamlamış oldum. Sonrasında yine bir 4 haroşa çizgisi ördüm. Şimdi buradan itibaren birlikte devam edeceğiz. Şöyle kaç haroşa çizgisi toplamda birlikte sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 4 defa artırma yaptık. 20 haroşa çizgisi örmüş olduk. Şimdi artırmalarımıza da devam edeceğiz. Ama öncesinde ayrımlarımızı yapacağız. Şöyle göstereyim. 12 haroşa çizgim oluşunca da ikinci iliğimi açtım. Şu an toplamda şişimde 218 ilmek var. Ayrımlarım da şu şekilde olacak. 34 sol ön, bir artırma ilmeği arada, ardından 44 kol, bir artırma ilmeği arada, sonrasında 58 arka ayrım için bir artırma ilmeği, yine 44 kol, sonra da bir artırma ilmeği, 34 sağ ön. Örmeye başlayalım. 34 ilmeği sol ön için örüyoruz. ...34 ilmek ördüm. Ardından bir gizli artırma yapıyorum. Bir tane de artırma ilmeğimiz vardı. Onu örüyoruz. Diğer yanından aynı şekilde artırıyoruz. Kol için 44 ilmek örüyoruz. ...44 ilmek ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Bir artırma ilmeğini ördüm. Diğer yanından artırdım. Arka ayrımı örüyoruz. Bunun için de 58 ilmek örelim. ...58 ilmek ördüm. Artırmamı yapıyorum. Bir artırma ilmeğini ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. Kol için 44 ilmek örelim. Kol ayrımını da ördüm. Artırmamı yapıyorum. Artırma ilmeğini ördüm ve tekrar artırdım. Kalan 34 ilmeği örüyorum. Evet, ayrım sırasını tamamlamış olduk. Örgümüzün devamında başta ve sondaki 7 ilmek düğme bandı için aynı şekilde ön yüzde ve arka yüzde haroşa örülerek devam edecek. Arka yüze geçelim. Orta kısımlar ise ön yüzde düz, arka yüzde ters örülüyor.
Yine aynı şekilde 2 ilmeğimi örmeden aldım. 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düğme bandını ördüm. Sonrasında diğer uca kadar 7 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Artırma kısmına geldim. Artırdığım bu ilmeği ipim bana doğru bu şekilde sağdan sola doğru şişimi geçiriyorum ve ters örüyorum. Haroşada bu şekilde girmiştik ilmeğimizin içerisine. Ters ördüğümüz için şu şekilde alıyoruz. Tam tersi yönde şişimizi geçirdik ve ördük. Tekrar bu kısmı sizlere göstermek istiyorum. Ardından sırayı tamamlayıp devam edeceğim. Artırma kısmındayım. Artırma ilmeğini sağdan sola doğru şişimi geçirip bu şekilde örüyorum. Tekrar göstereyim. Ön yüze geçelim. Sıra sonunda 7 ilmeğimizi haroşa örmeyi unutmayalım. Arka sırayı tamamlayıp ön yüze geçtim. Şimdi bir kez daha artırmamızı yapacağız. Şöyle 7 ilmeğimi haroşa örüyorum düğme bandı için. Ardından artırma kısmına kadar düz örerek geliyorum. Evet, bir önceki artırmış olduğum ilmek bu. Bunu örüyorum. Sonrasında bu da artırma ilmeğim. Dilerseniz bu kısma birer tane işaret takabilirsiniz. Artırmamı yapıyorum. Artırma ilmeğini ördüm. Sonrasında diğer yanına bir ilmek daha artırdım. Kol ilmeklerini örerek tekrar artırma kısmına gelelim. Şöyle bakalım. Evet, gördüğünüz gibi artırma kısmımız burada. Artırdığımız ilmeği örelim, sonrasında artıralım, artırma ilmeğini örelim ve diğer yanından artıralım. Bu ikinci artırma sıramız. Arka yüzü örelim, ön yüze geçip birlikte devam edelim. Her ön yüzde toplamda 2 defa artırmış olduk. Arka yüzü örüp ön yüze geçtim. Şöyle göstereyim, bakın. Buradaki haroşa kısımdan sonra 2 haroşa çizgimiz oluştu. Yani toplamda 4 sıra örmüş olduk. Ön yüze geçtiğimde 36 ilmeği örerek artırma ilmeğine geldim. Bu kısımdan itibaren diğer artırma ilmeğine kadar kol ayrımını örüyoruz. Başlayalım. Diğer artırma ilmeğine geldim. Toplamda 50 ilmeğimiz var. Buradan dönüyoruz. Sadece koldaki bu 50 ilmeği örerek devam ediyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzü örelim. Artırma ilmeğine kadar ördüm ve ön yüze geçiyorum. Sadece bu 50 ilmeği örerek devam ediyoruz. Şöyle bir bakalım. Bu haroşa kısmından sonra 6 sıramız oluşmuş. Toplamda 14 sıra olana kadar devam edelim. Yani bu 4 sıra haricinde bu kısmı 10 sıraya tamamlayacağız. 10 sırada bir de her iki taraftan birer ilmek eksilteceğiz. Kol kısmına başladıktan sonra 10 sıra ördüm. Ön yüze geçtim. Şimdi burada bir eksiltme ile başlıyoruz. Şöyle bir ilmeklerimi sağa doğru çeviriyorum.
ve ikisini birlikte örüyorum. Bir ilmek kesmiş oldum. Devam ediyorum. Sıra sonunda 2 ilmek kalana kadar. Sıra sonuna geldim. 2 ilmeğim kaldı. Bunları da birlikte örüp bir ilmek de bu kısımda kesiyorum. Şimdi arka yüzü örelim. Tekrar ön yüze geçelim. Ön yüze geçtim. Her iki kenardan birer ilmek eksiltmiş olduk. Bu kısımdan itibaren 20 sıraya tamamlayalım. Sonrasında ikinci defa her iki kenardan birer ilmek keselim. 30 sıraya tamamlayalım buradan itibaren. Ardından üçüncü ve son kez ilmek keselim. Her iki kenardan birer tane olacak şekilde. 30 sırayı tamamladıktan sonra da yine birkaç sıra öreceğiz. Bu kısmı kesme işlemlerini tamamlayalım. Üçüncü kesme işleminden sonra birlikte örelim. Kol bölümünü ilerlettim. 10 sırada bir her iki kenardan birer ilmek keserek toplamda 3 defa ilmek eksilttim. Sonrasında da 8 sıra kadar ördüm. Şöyle birlikte sayalım. 4 sıra haricinde sadece kol bölümünü sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38. Şimdi bir eksiltme daha yapacağız. Bir sıra önde, bir sırada arkada ördüğümüzde bu kısım toplamda sadece kol kısmı 40 sıra olmuş olacak. Yine aynı şekilde ilmek yönlerini sağa çeviriyorum ve birlikte örerek bir ilmek kestim. Sıra sonunda da bir ilmek kesiyorum. Sıra sonunda da bir ilmek kesiyorum ve 4 defa ilmek kesmiş olduk. Arka yüzde tüm ilmeklerimi haroşa örüyorum. Ön yüzde bir sıra haroşa çizgisi oluşacak. Bu sırada tamamlandı. Ön yüze geçtim. Bakın bir sıra haroşa çizgimiz oluştu. Kol ucundaki yaprak modelinin kurulumuna başlıyoruz. Şöyle baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir. İkinci ilmeğim ters. Başta 2 ilmeğimiz ters sayıyoruz. Sonrasında yaprağı kuruyoruz. 2 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 2 düz. Ardından her iki yaprak modelinin arasındaki 3 ters ilmeği örüyoruz. 3 ters ilmek ördüm. Sonrasında yine 2 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 2 düz. Arada 3 ters, 2 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 2 düz. Arada 3 ters, 2 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 2 düz. 3 ters, 2 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 2 düz. Sıra sonunda 3 ters ilmeğimiz kalıyor. Bunları da örüyoruz. Arka yüze geçtik. Ön yüzde 3 ters ördüğümüz ilmekleri arka yüzde 3 düz şeklinde örüyoruz. Yaprak kısmındaki ilmekleri de ters örüyoruz. 1, 2, doladığımız ilmek 3,
4, 5, 6, 7. Yaprak kısmındaki ilmeklerimiz de ters örülüyor. 7 ilmek ters ördük. Arada 3 ters örmüştük. Bunlar da arka yüzde 3 düz. 3 düz 7 ters şeklinde devam edelim. Yedi ters. Başta 2 ters örmüştük. Arka yüzde bunları da 2 düz şeklinde örüyorum. Örgümü çevirdim. Ön yüzdeyim. 1 2 ters ördüm. Sonrasında 1 2 3 düz, 1 dola, ortadaki düz ilmeğimi örüyorum. 1 dola, 3 düz. Arada 3 ters ilmek. Diğer yaprağa geçtim. 1 2 3 düz, 1 dola. Ortadaki düz ilmeği ördüm. 1 dola, 3 düz. Arada 3 ters, 3 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 3 düz. 3 ters, 3 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 3 düz. Üç ters ördüm. Yaprak kısmını da aynı şekilde örüyorum. Ve sonunda 3 ters ilmeğim. Sırayı tamamladım. Şöyle bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane yaprak modelimiz var. Arka yüze geçtim. 3 tersi 3 düz örüyorum. Yaprak kısmında da 9 ilmeğim ters. Üç düz, 9 ters şeklinde bu sırayı tamamlayalım. Sıra sonunda da 2 ilmek düzümüz var. Üçüncü kez yaprak kısmının artırmasını yapıyoruz. 2 ters, 1 2 3 4 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 4 düz. Arada 3 ters, tekrar 4 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 4 düz. Aralarda 3 ters. Bu şekilde devam edelim. Sıra sonunda da 3 tersimizi örelim. Arka yüze geçtiğimizde 3 düz. Bu kez 11 tane ters öreceğiz yaprak kısmında. Sonra 3 düz. Ön yüzdeyim. Dördüncü kez artırmamızı yapıyoruz yaprak kısmında. 2 ters ördüm. 1 2 3 4 5 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 5 düz örüyorum. Arada 3 ters, tekrar 5 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 5 düz. Arada yine 3 ters ilmeğimi örüyorum. Bu sırayı tamamlayalım. Arka yüzde bu kez 13 ters ilmeğimiz var yaprakta. 3'er ilmeğimiz de düz sabit şekilde devam ediyor. Ön yüze geçtim. Şöyle bakalım. Toplamda 4 defa artırma yaptık. Şimdi burada bir farklılık uygulayarak devam edeceğiz. Hem bu yaprakların her iki tarafından ilmek eksilteceğiz, hem de yine artırmalara devam edeceğiz. Baştaki 2 ters ilmeği ördüm. Sonrasında bunların yönünü sağa doğru çevirdim. 2 ilmeğin
Ardından ikisini birlikte örüp bir ilmek kestim. Burada 5 tane ilmeğim var. Ardından doladım. Yine aynı şekilde artırmamı yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Bunların yönü de yine aynı şekilde sola doğru olduğu için çevirmeden kesiyorum. Arada 3 ters. Tekrar 2 ilmeğin yönünü çevirdim. Sadece burada ilmek çevirmeyi yapıyoruz. Kestim. Artırma kısmına geldim. Doladım. Bir ördüm, doladım. Sonda 2 ilmek kalana kadar ördüm. Ve 2 ilmeği de birlikte örerek bir ilmek kestim. Bu şekilde devam edeceğiz. Toplamda 7 artırma sırası olana kadar. Modeli bu şekilde devam ediyoruz. Kenarlardan ilmek kesip orta kısımdan artırarak sıranın sonuna geldim. Son yaprağın kesme işlemini yaptım. Kalan 3 tersimi örüyorum. Şimdi modelin bitimine kadar buradaki sayılarımız önde de arkada da aynı şekilde devam edecek. Çünkü hem kesip hem artırıyoruz. Sayılar aynı kalacak. 3 düzüm ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ters, 3 düz şeklinde bu sırayı da tamamlayalım. Ön yüze geçtiğimizde de yine aynı şekilde kesiyoruz. Her iki kenarda orta kısımdan artırıyoruz. Yaprak modelini tamamladım. Şöyle bir kaç ajur yuvası oluşmuş bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi ilmek kesmeye başlıyoruz. Ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz kesiyoruz. Ters ördüm. Bir önceki ilmeği üzerinden atlattım. Düz ilmeğe geçtim. Düz ilmeği düz ördüm. Bir öncekini üzerinden atlatarak kapattım. Düzleri bu şekilde kapatıyoruz. Buradaki ilmeğimizde ne çok sıkı ne de çok gevşek tutuyoruz. Ters ilmeklere geçtim. Ters ördüm. Üzerinden ilmeği atlattım. Düz ilmeğe geçtim. Düzleri düz örerek kapatıyoruz. Ters ilmekleri de ters örerek. İlmeklerimi kapattım. Şimdi arka yüzden ikiye katlıyoruz. Tığla birleştirerek bu kolu tamamlamış oluyoruz. Şöyle bu kısmın en ucundan tığımı geçiriyorum. Kenar kısmına geçtim.
ilmeğimi alıyorum ve bu kısımdan geçirdim. Bir zincir ile sabitledim. Ardından bunu bu şekilde buradaki mesafe boyunca bu kadar uzatıyorum. Bu kısmın kasmaması için. Kenar kısma bu 2 ilmeğe tığımı geçirdim. Sonra tam karşısındaki kısma aynı şekilde 2 ilmeğe tığımı geçirdim. İlmeğimi aldım. Tığdaki ilmekten geçirdim. Yine buradaki mesafe boyunca ilmeğimi uzattım. 2, karşısındaki 2 ilmeği geçirdim. İlmeğimi aldım. Tığdaki ilmekten geçirdim. Bu şekilde bu kısmın birleştirmesini yapıyoruz. Bu şekilde kolu tamamlamış oldum. Birleştirme ilmeğini de şişime aldım. Sağ şişime şöyle. Şimdi arka ayrımı örüp kola aynı şekilde devam edeceğiz. Arka ayrımdaki ilmekleri ördüm. Kol ayrımına geldim. Buradaki artırma ilmeğini kola ekliyoruz. Diğer taraftaki artırma ilmeğini de aynı şekilde kola ekliyoruz. Videoyu geriye alarak buradaki işlemleri tekrarlayarak diğer kolu da örelim. Modelimize devam edelim. Diğer kolu da tamamladım. 10 sırada bir toplamda 3 defa ilmek eksilttim. Sonrasında bir 8 sıra ördüm. 4. kez ilmek kestim. Ta ki 42 ilmek kalana kadar arka yüzde kalan ilmeklerimi bir sıra haroşa ördüm. Sonrasında da modeli kurup tamamladıktan sonra da ilmeklerimi kapattım. Yine tığla da birleştirmesini yaptım. Son olarak da sağ önü örüp bu sırayı tamamlamış oldum. Modelimize düz örgü şeklinde devam edeceğiz. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek her iki uçtaki 7'şer ilmeğimiz de düğme bandı olarak devam edecek. 12 haroşa çizgisinde bir de iliklerimizi açmaya devam edeceğiz. Bu şekilde örerek beden kısmına ilerletelim. Sonrasında etek ucuna yine bu çalışmayı birlikte yapalım. Beden kısmına geçtikten sonra şişimde toplamda 137 ilmek vardı. 137 ilmeği 41 sıra ördüm. 12 haroşa çizgisinde bir de toplamda 4 tane ilik açtım. 4. ilikten sonra da 2 haroşa çizgisi ördüm. En son sırayı ön yüzde örüp geldim. Şimdi arka yüzde kol ucunda yaptığımız gibi bir sıra haroşa örüp sonrasında modeli kuracağım ve aynı şekilde örüp ilmeklerini kapatacağım. Bu şekilde hırkamızı tamamlayalım. Etek ucundaki modeli de örüp tamamladım. Düğmelerini ekledim. Bu şık modelimiz tamamlanmış oldu. İkinci yumaktan çok az da arttı. Değerli vaktinizi ayırıp benimle birlikte bu modeli ördüğünüz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki modelde görüşene dek sevgiyle kalın.